Bugün Tinder Avcısı filmi üzerinden sosyal medyanın toksik ve aldatıcı yüzünü konuşalım istiyorum. Tinder Avcısı filmi Netflix'te yayınlandıktan sonra her yerde bir patlama yaptı. Türkiye'de de son 2 haftada en çok izlenenler arasında. Eğer hala izlemediyseniz izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu filmde Tinder üzerinden kadınlarla tanışıp onları dolandıran bir adamın gerçek hayat hikayesini anlatıyorlar. Yani bu aslında bir suç belgeseli. Filmin adı Tinder Avcısı ama aslında adam gerçekte sadece Tinder'ı değil, diğer arkadaşlık uygulamalarını kullanarak da kadınlarla tanışıp onları aldatıyor. Gerçek adı Shimon Hayut olan bir İsrailli adam var. Bu adam Simon Leviev adını kullanıyor. Bütün sosyal medya hesaplarını Simon Leviev adını açmış. Tinder'da da bu isimde var. Ve insanlara da kendini Simon Leviev olarak tanıtıyor. Yani hiç kimsenin Shimon Hayut diye birinin varlığından haberi yok. Bu adam Tinder üzerinden kadınlarla tanışıyor ve kadınlara kendini zengin bir mücevher kralının oğlu olarak tanıtıyor. Kadınlara bir süre yakınlık gösterip onların güvenini kazandıktan sonra onları dolandırmaya başlıyor. Şimdi kadınları nasıl dolandırdığını anlatmayayım çünkü izlemeyenler için spoiler olur. Dediğim gibi ama izlemeyenler mutlaka izlesin. Şimdi diyeceksin ki ya bu kadınlar da aptal mı? Yani bir mücevher kralının oğluyla bir dolandırıcıyı birbirinden ayırt edemiyorlar mı? Şimdi şöyle düşün. İnternet üzerinden, Tinder üzerinden, sosyal medya üzerinden birisiyle tanışıyorsun. Bu adam sana diyor ki benim adım Simon Leviev. Ben diyor aile işinde çalışıyorum. Babamla beraber diyor Lev Diamond adında bir şirketimiz var. Bunu yönetiyoruz diyor. Babamın adı diyor Lev Leviev. Biz diyor aslında Rus kökenli bir aileyiz ama global bir iş yapıyoruz. Sonra işten söz ediyorsunuz, ne bileyim zevklerinizden söz ediyorsunuz, oradan konuşuyorsunuz, buradan konuşuyorsunuz. Adam size biraz yakınlık gösteriyor falan. Şimdi bu adamla konuştuklarının doğru olup olmadığını teyit edebilmek için sorabileceğin, ortak tanıdığınız hiç kimse yok. O yüzden ne yapıyorsun? İnternetten araştırıyorsun. Google'a gidip yazıyorsun Simon Leviev. Karşına adamın Instagram profili çıkıyor. Süper lüks partiler, iş toplantıları, 5 yıldızlı oteller, çok lüks mekanlar, seyahatler, özel jetler. Gerçekten dediği gibi bir mücevher kralının oğlu olabilir. Sonra diyorsun ki Lev Diamond. Evet, gerçekten böyle bir şirket var. Global bir mücevher şirketi. Gerçekten iş yapan bir şirket. Sonra adamın babasını araştırıyorsun. Lev Leviev. Evet, bu adam da gerçekten Lev Diamond'ın sahibi olan Rus kökenli bir iş adamı. Yani adamın söylediklerini internetten teyit ediyorsun. Ve diyorsun ki evet adam gerçekten de doğru söylüyor. Sonra bu adam seni özel jetiyle Bulgaristan'da bir seyahate davet ediyor. Özel jetine biniyorsun, Bulgaristan'a gidiyorsun, oranın en lüks otelinde konaklıyorsun ve süper lüks bir tatil yapıp geri geliyorsun. Evine döndükten sonra ertesi gün kapına kocaman bir çiçek buketi geliyor. Adam global bir iş yaptığını söylediği için sürekli seyahat ediyor. Dolayısıyla yüzde çok fazla konuşamıyorsunuz. Ama sürekli mesajlaşmalar, FaceTime'lar, ondan sonra fotoğraf göndermeler, video göndermeler. Yani sana çok yakınlık gösteriyor. Şimdi böyle bir atmosferin içerisindeyken bu adama kendini kaptırmak çok kolay gibi geliyor bana. Diğer taraftan bu adamın dolandırdığı kadınların da suçlu olduğunu, aslında bunların da bir nevi zengin avcısı olduğunu söyleyenler de var. Tabii bunlar yani ne kadar zengin avcısı kadınlar bilemiyorum ama adamın lüks yaşantısından etkilendikleri de aşikar. Şimdi adamla tanışan kadınlardan bir tanesi, mesela bir gün tanışıyorlar. Ertesi gün adam diyor ki, yarın diyor özel jetimle Bulgaristan'a gidiyorum. Bana bu seyahatimde eşlik eder misin? Kadın da diyor ki, özel jet mi? Tabii ki evet. Şimdi şöyle düşünelim. Bu kadın başka bir adamla tanışsaydı Tinder'dan. Ertesi gün bu adam ona deseydi ki ben yarın trenle Bulgaristan'a gidiyorum. Orada da bir hostelde kalacağım. Bu seyahatimde bana eşlik eder misin? Kadının cevabı %99.9 hayır olurdu. Diğer taraftan hani bu kadınlar nasıl bir psikoloji içerisine girdiler? Neden kendilerini bu kadar çok kaptırdılar? Ya da dolandırıldıklarını anlamaları neden bu kadar uzun sürdü? Bunları tabii ben bilemiyorum çünkü psikolog değilim. Şimdi ben buradan aslında sosyal medyanın aldatıcı yüzüne ya da toksik tarafına gelmek istiyorum. Aslında sadece sosyal medyanın değil, internetin toksik yüzüne gelmek istiyorum. Şimdi ben bu filmi izlerken 2 tane şey gördüm. Birincisi, gerçekten internette ya da sosyal medyada olmak istediğiniz herhangi birisi olabilirsiniz. Yani bir mücevher kralının oğlu olmak mı istiyorsun? Birkaç tane lüks mekanda çekilmiş fotoğrafa bakar. Puf, oldun bile. Ya da pürüzsüz bir cilt mi istiyorsun? Birkaç tane filtreye bakar. Yani her zaman sosyal medya gerçek değildir, sosyal medya toksiktir diyoruz ama hakikaten Instagram'ı kullanırken, diğer sosyal medya platformlarını kullanırken bunun bu toksik etkisine maruz kalmamak için bunu hep aklımızın bir kenarında tutmamız gerekiyor. Yani orada gördüğümüz bedenler gerçek değil, ciltler gerçek değil, orada paylaşılan fotoğraflar gerçek değil, oradaki mutluluklar gerçek değil. Bunu her zaman kafamızın bir tarafında tutalım istiyorum. İkinci olarak filmi izlerken şunu düşündüm.
Şimdi bu adamın dolandırdığı kadınlar hepsi yetişkin, hepsi çalışan, hepsi okumuş, hepsi aklı başında kadınlar. Yani dışarıdan baktığında böyle pek de dolandırılacak tipler gibi değil. Ama hani bunları bile bir ay içerisinde adam çok kolay kandırabiliyor. Sonra dedim ki ya bunlar bile bu kadar kolay kandırılabiliyorsa biz çocuklarımızı internetten nasıl koruyacağız? Biraz düşündüm, bir çözüm bulamadım ve hakikaten dehşete düştüm. Çünkü benim de 6 yaşında bir kızım var. Evet, yani şu anda onun internet kullanımını kontrol edebiliyorum. Hangi sayfalara gidiyor, ne yapıyor? Hepsi benim kontrolümde. Ama en fazla liseye kadar benim kontrolümden artık çıkmış olacak. Büyük firmalar çocukları toksik etkiden kurtarmak için bir takım önlemler alıyorlar ama ne kadar yeterli bilmiyorum. İşte mesela bu family uygulamaları var. Yani aile uygulaması. İşte ebeveynler çocuklarının cihazlarını kontrol edebiliyor. Onların şifresini görebiliyor ya da bazı uygulamalara, bazı internet sitelere girmelerini engelleyebiliyor. Ama bu ne kadar tutar bilmiyorum ya da ne kadar korur bilemiyorum. Tabii bu film patladıktan sonra insanlar tekrar bu arkadaşlık uygulamaları ne kadar güvenilir diye konuşmaya başladı. Sonra bu büyük arkadaşlık uygulamaları da dediler ki işte biz Simon Levyev'in profillerini banladık. Bundan sonra bizim platformumuzda kullanıcı açamaz falan. Yani ne kadar engelleyeceksin? Çok saçma değil mi? Zaten adamın gerçek adı bir kere Simon Levyev değil. İstersen Shimon Hayut'u banla, istersen Simon Levyev'i banla. Adam yarın bir gün başka bir isim soy isimle pekala profil açabilir. Bunun önünde hiçbir engel yok şu anda. Filmi izledikten sonra dedim ki ya bu arkadaşlık uygulamalarının acaba Türkiye'deki kullanım oranı nedir? Bir merak ettim, biraz araştırdım. Tam da Genius Türkiye'nin son yaptığı bir araştırma var. Bir hafta önce falan yayınlandı. Ve sonuçlara baktım, hakikaten benim tahminimden çok daha yüksek çıktı. Bilmiyorum hani sizin tahmininiz ne olur? Sizce internet kullanıcılarının Türkiye'de yüzde kaçı arkadaşlık uygulaması kullanıyor? Şu anda arkadaşlık uygulaması kullanan Türkiye'de 7,5 milyon insan varmış. Yani internet kullanıcılarının %12'si. En büyük ve en popüler arkadaşlık uygulaması Türkiye'de şu anda Tinder. Onun da 4 milyona yakın kullanıcısı var. Yani şimdi 2022 yılındayız ve bu arkadaşlık uygulamalarını kullanılması normal. Hani insanlar sosyal medya üzerinden ya da arkadaşlık uygulamaları üzerinden de birbirleriyle tanışabilirler. Pekala hani dışarıda tanıştığın bir insan da seni aslında dolandırabilir. Yani bir insanı dolandırmanın tek yolu arkadaşlık uygulaması ya da sosyal medya uygulamaları değil. Ama burada herhalde kendimizi ne kadar aklı başında görüyor olursak olalım, her zaman temkinli yaklaşmakta ya da her zaman dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Filmi izlemeyenler mutlaka izlesin, izleyenler ise fikirlerini yorumlarda benimle paylaşsın. Sevgiler.